gece vakti Şiraz gecelerinde Kerimhan Kalesi. Baklava şey mi? Nohut mu? Ay Allah'ım yarabbim. Niye beğenmedin mi? Tatlı mı? Merizem. Değil. Kaba koyuyorsun. Hocam patla. Yemeyeceğiz. Yok yemeyeceğiz. Yok yok. Yok. Sevmiyorum. Sevildi. Herkesin midesi bu. Nohut baklava. Herkes ulan bundan nohut diyorlar demek ki. Çok seviyor nohut olarak. Evet arkadaşlar. Şimdi size Davut Hoca'yı gösteriyorum. Ne yiyorsunuz hocam? Ne yiyoruz? Bu nişastadan yapılmış buzlu nişasta. Perfunde mi diyorlar? Ferhunde mi diyorlar? Öyle bir şeymiş. Tatlı dondurma gibi şey. Ay. Böyle şekerli. Ya bana da tattırdı, asla beğenmedim. Kıtır kıtır. Bir kısmı vişneli, bir kısmı sade. Ama yenecek bir şey değil. Şiraz sokaklarında Şiraz gecelerinde. Ferhunde yiyor. Buradan giriyoruz ama şimdi o kadar çok labirentli yollardan gideceğiz ki ulaşmak için odaya. Evet, gidelim mi? Şiraz'daki en önemli eserlerden Nasır el Mülk Camii'nin kapısındayız. Evet, meşhur Nasır el Mülk Camii. Vitray detayları, vitrayların halılara yansıması, karşıdaki ayetlere. Nihat Hocam, Nasır el Mülk Camii'nin sütununa yaslanmış dinlenirken manzarayı şöyle bir gösterelim. Herkes fotoğraf çekilirken. Hayatı zevk olarak Şiraz'daki Müslümanlık, İslam anlayışı, estetik, hayatı sadece siyah beyaz olarak algılamamış. Renklendirmişler. Yani renklendirme sadece camlardaki buradaki şeyle ilgili değil, hayatın kendisiyle alakalı. Yani yaşarken zevk halinde yaşamışlar. Onu görüyoruz her şeyiyle. Göstergesi olmuş değil mi bu sanat? Tabii kesinlikle. O renkler sadece halıya yansımıyor, hayata da yansıyor. İnsanın zevkine yansıyor, yaşam kalitesine yansıyor.
sadece şey olarak değil, görsel olarak değil, edebiyat olarak, müzik olarak ve öyle anlıyorum ki dini de bir coşku olarak yaşıyorlar. Bizdeki gibi şu anda hem insanlara dini anlatırken siyah ve beyaz, ara renkler yok bizde maalesef. Evet. Ya haram ya helal var. Hukuk üzerinden din anlatıyoruz ama burada bir hayatı canlı bir obje olarak ve bir coşku olarak yaşamışlar, zevk olarak yaşamışlar. Çok güzel. O yüzden de tutulmuş bu topraklarda. İslam kalıcı olmuş. İnsanların gönlünde tutulma sebebi bu. Yoksa yap yapma üzerinden bir din anlayışı olmamış. O dönemlerde yaşamak var tabii. Sadece fotoğrafları çekiyoruz. Yani Hafız'ın Sadi'nin dönemlerinde Sabah diyelim ki kahvaltı yaptığımız yerde orada Hafız'ın ya da Sadi'nin şiirleri Evet. var. otelin girişinde var yazmışlar. Çünkü insanın duygusunu sadece bilgi şekillendirmiyor aslında. Mimari şekillendiriyor, müzik şekillendiriyor, Sanat. edebiyat şekillendiriyor. Aynen. Yani medeniyet şöyle tek taraflı değil. Müzik yukarıda, edebiyat aşağıda öyle olmuyor. Hepsi beraber. Mimarisiyle, müziğiyle, edebiyatıyla yükseliyor. Hakikaten büyük bir medeniyetin şahidi olduk. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Hocam ve ekibine teşekkür ederiz. Eyvallah hocam, sağ olasın. Evet. Nasır Ermük Camii'nin avlusu, kapıları. Bizim hanım fotoğraf çekiyor. Şu çimleri falan çekebilirsin şimdi telefonla. Örnek olarak. Gerçekten çok güzel bir cami. Tamamdır hocam. Buradan Edep Vekil Camii. Şiraz'da Vekil Camii, Vekil Pazarı ve Vekil Hamamı'nın önündeyiz. Şöyle bir Vekil Camii'nin girişi. Şöyle bakarsak. Evet. Vekil Camii. Evet, niye hocam, Altan hocam? Paralı, paralı. Yani Ciddi misin? neymiş? Ne demek ciddi misin? Abi ya böyle bir şey yok ya. Bedava mıymış? Tabii. Baba. Ağaya beleş. Ağabey Camiye ver. de mi para vereceğiz ya? Hangi cami? Vermediğimiz cami, para vermediğimiz Vallahi cami ya. kaldı mı? Görsün. Evet. Şiraz'da Vekil Camii'ne girmek için geldik ama maalesef görüldüğü gibi 100.000 tümen, 1 milyon riyal vererek maalesef camiye girebiliyoruz. Paralı. Nihat hocam? Evet. Camiye girerken para vereceğin aklına gelir miydi? Gelmezdi. Maalesef. Hacı amca gidiyor, 100.000 riyal aldı, tabii keyfi yerinde. Şu anda para vermeden girdiğimiz bir cami yok maalesef. Maalesef. İçerisinde bütün camileri şeye çevirmişler, müzeye. Aynen müze olmuş Namaz ya. kılınsa Namaz yok ki. namaz da yok maalesef. Aynen. Hocam, bu da belgesi. Bu da biletimiz. belgesi. Bu da belgemizi de koyalım. 100.000 riyalimizi verdik. Camiye girdik. Bak bunu da çek bak. Ha, işte bu. İşte bu. 100.000 riyal verildi. 1 milyon riyal pardon. 100.000 tümen. Riyal, 100.000 tümen. Tümen. Aynen öyle. Anam ne güzel cami. Bak burada yazıyor. Burada arkasına yazıyor. 1 milyon riyal. Vay be. Öptüler bizi.
1 milyon riyal öpüldük. Evet. Şiraz'da Vekil Camii. Şöyle ortasında bir havuzu. Revaklarla çevrilmiş büyük bir avlusu. Bu şekilde. Şöyle minareli bir minaresi olan bir girişi var. Hatta bütün bu avlu etrafı, bu iki kapı, eyvanlar tamamen çinilerle kaplanmış. Caminin genel durum bu. Evet, burada öğrenciler var. Hocalar ona camiyi anlatıyor. Ama camide ibadet yapılmıyor. Halı falan yok. Vekil Camii'nin içerisi sütunlarla çevrili. Bir nevi Kurtula'daki Ulu Camii'yi, Büyük Camii'yi hatırlatıyor. Evet, kubbeleri bu şekilde tuğlalardan yapılmış bir cami. Sütunların içerisinde. Sadece şu orta kısmında çiniler var. Mihrap kısmında böyle minberli çiniler yapmışlar. Camii'nden sonra Vekil Pazarı'nda halı dükkanları, Kerimhan Vekil'in yaptırdığı caminin yanındaki pazar, kapalı çarşı bizdeki. Burada İran zaten halılarla meşhur bir ülke. Hocam hep tuğla. Görüyorsun yani kapalı çarşının tamamı, hatta bütün binalar tuğladan yapılmış. Bazı aralara turkuaz renkli çiniler atmışlar renk olsun diye. Yukarılar hep açık ama hocam. Yağmur demek ki geliyor yani. Yağmur zaten çok yağmur yağmıyordur burada da. Aha, oradan. Aynı zamanda burayı aydınlık. Tabii aydınlık ışık da katıyor aynen. Saray Fil dedi. Burası mı acaba? Bir soralım. Gel hocam bir girelim neymiş? Evet. Evet, Hafız'ın kabrindeyiz. 14. yüzyılda yaşamış. Divan şiirinin en büyük şairlerinden birisi. Divan edebiyatının, gazelin en
muhteşem üstadlarından. Ki bizim özellikle Yahya Kemal'in Rintlerin Ölümü şiirinde ismi geçen Hafız'ın kabri. İşte burası Şiraz'da Hafız'ın kabrindeyiz. Allah. Evet, şöyle Hafız'ın kabrine girelim. Hafız'ın kabrindeyiz. Hafız-ı Şirazi, divan edebiyatının büyük şairi. Tabii Hafız deyince bizim aklımıza ilk gelen Yahya Kemal'in Rintlerin Ölümü şiiri. Kabrinin başında da Yahya Kemal'in bu meşhur şiirini okumak isterim. Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış. Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir birinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Ki Yahya Kemal'in Rintlerin Ölümü şiiriyle Hafız'ı bu şekilde yad etmiş olalım. Evet, Yahya Kemal, Rintlerin Ölümü. Yıllardır hayalimdi Yahya Kemal'in bu şiirini burada okumak. Hafız'ın kabrinde hanımla beraber geziyoruz. Büyük şairi yad ediyoruz. Ruhuna Fatiha'mızı okuduk. Bu çalan müzikler Hafız'ın şiirlerinden yapılan besteler. Hafız Divanı, divan edebiyatının en büyük şiir kitaplarından birisi. Gazel türünün en büyük şairi kabul ediliyor. Ki Osmanlı edebiyatını, Türk edebiyatında çok derinden etkilemiş bir şair. Hafız-ı Şirazi. Evet, Hafız'ın kabrinde geziyoruz, dolaşıyoruz. İranlı kızlar burada selfie çekiliyorlar. Değişen bir şey yok bütün gençler. Hafızla alakalı küçük bir anekdot anlatmak isterim. Timur 1300'lerin sonunda Şiraz'ı fethedince halka ağır vergiler koyuyor. Tabii Hafız-ı Şirazi fakir bir insan olduğu için Rint bir hayatı var. Bu vergileri ödeyemiyor. Tabii vergileri ödeyemeyince Hafız'ı tutuyorlar, Timur'un huzuruna çıkartıyorlar. Timur da ey Hafız diyor, vergileri niçin ödeyemedin? Niçin bu vergileri veremedin? Bu para yok. O da diyor ki sultanım ben fakir bir insanım, böyle bir param yok, nasıl vereyim? Ama diyor sen şiirinde diyorsun ki ya ben çok zenginim, hatta onunla alakalı şuradan Farsçasını özellikle okumak isterim şiirin. Timur Hafız'a diyor ki sen şiirinde diyorsun ki eğer an Türk-i Şirazi bedest aret değil mara behali hündiyeş bahşem Semerkant'ı Buhara ara. Yani şiirin Türkçesinde çevirirsek eğer o Şirazlı Türk güzeli gönlümüzü tutsak ederse yanağındaki siyah ben için Semerkant ve Buhara'yı veririm. Yani Semerkant'la Buhara Timur'un iki büyük şehri. Dolayısıyla hani o iki şehri ben diyor bu güzelin yanağındaki ben için feda ederim. Dolayısıyla Timur diyor ki sen bir güzelin yanağındaki ben için Semerkant'la Buhara'yı veriyorsun. Peki nasıl olacak? Yani o kadar zenginsen niye vergi vermiyorsun? O zaman da Hafız diyor ki Timur'a, sultanım diyor biz diyor o güzelin beni için vere vere diyor fakir kaldık diyor. Dolayısıyla bizde artık para kalmadı diyerek böyle küçük bir anekdot. Bu da Timur'un hoşuna gidiyor. Hafız'ı maaşa bağlıyor. Ondan sonra Hafız uzun müddet bu şekilde geçimini sağlamış oluyor. Gezdiği en önemli, en büyük cami Cuma Camii. Ve minareler İran'daki en yüksek minareler olarak kabul ediliyor. Cuma Camii'nin avlusu. Evet tabii cami açık mı şu an?
Açık hocam, namaz kılabilirsiniz. Ama hocam bak dikkat et, minareyle kıble yine ters. Hani girdiğimiz yön böyle. Ama onlar mimari üslubu böyle değil. Ya demek ki ya nasılsa. Minari kıble tarafına yapmıyor da ana giriş kapısı neredeyse oraya yapıyorsun. Yani bize girip sağa dönmeseniz minare ne tarafta, kapı giriş kıble o taraftır ya caminin yapım şekli. Bunlar da bize göre biraz ters. Evet hanım, Yes'te alışveriş yapıyordunuz. Daha açılmamış dükkanlar. Açılmamış dükkan, o yüzden camiye geldik. Kızlar resim çekiyor. Sen çek, çekti mi kapıyı falan? Çektim. Evet, Cuma caminin içine bir girelim. Öyle olacak tabii ya. Tarihi bir camide şey olmaz olur mu ya? Bir köşesinde ve en güzel yeri. En azından ibadet açık bir cami. Para vermeden girdik. Şimdiye kadar İran'da girdiğimiz bütün tarihi camilere ortalama 100.000 tümen. Türk parası 50 lira civarında bir para vermiştik. İlk defa Yezd'de Cuma Camii ki tarihi bir cami, 5-600 yıllık bir cami. Bu camiye para vermeden girmiş olduk, ilginç. Yani para vermemeye şaşırdık. Evet, Cuma Camii'nin altındaki dehlizlere giriyoruz. Bu son görüntülerimiz olabilir. Nihat Hoca'nın ısrarıyla kendimizi dehlizlere atıyoruz. Nihat Hocam, Yezid'de Cuma caminin altında başka bir alem var. şimdi o alemlere bakalım, bir gidiyoruz. Çıkmaz ya. Görüyorsunuz. Ben çıkamam. Allah. Ben merak ediyorum. Altan ne Hoca diyeceğim ya. tırstı. Ben tısdım abi. Altan Hoca tırstı. Geliyorum, ben Gelelim gidiyorum. hocam, Gidin gidelim. abi. Sen şunu tutsana, bana yük Ya yapmasın. size sorarlarsa onlar Hocam, son- Yezid'de şehit oldu. Hocam son görüntülerimiz bunlar olabilir. Merak ediyorum altta ne var Ne ya. varmış, inelim bakalım hocam. Madem geldik buraya kadar. Orada bir yerde dünya. Merdiven sistemi de Hocam ilginçmiş. bunun ne kadar altın su demek ki var. Hocam bu Tarihi Kaşan'da da Biges'te de yeraltı su sistemleri var. su sistemi. Tabii yani yeraltı su, işte bu insanlara su, kuyulara mesela su dağıtıyorlar. O zaman yer altına yağmurlar dolayısıyla. Tabii yağmur sularını böyle biriktirdikleri su dehlizleri var böyle. He. Hatta onu ben bir videoda izlemiştim. Kaşan'da vardı. Bu merdivenler ayarsız ama. Yani merdivenler arası hani inmelik değil, çıkmalık da değil. Yani tek tek iniyorsun. Tek tek iniyorsun. Dibinde abi şöyle. Şöyle. Altan hocam, aha kaçtı vallahi. Kaçtı vallahi. Altan hoca burada mı dedim ama Altan hoca kaçtı. Evet biz hala inmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım bismillah. İnelim bakalım şöyle video çeke çeke. Sen dediğin doğru bak orada bir kuyu gözüküyor. Hocam bu Kaşan'da da vardı. Ben bir video seyrettim. Bayağı böyle derine iniyorsun. Su dehlizleri var böyle. Su oradan kuyulara aktarıyorlar bu suları. Hani çeşme sistemi yok tabii o zaman da. He. Kuyulara su aktarıyor. İnsanlar kuyudan su çekiyorlar. Yağmur sularını sakladıkları yerler. Ama iniş sistemimiz tamamen çok ilginç oldu ya. Seke seke indik. Hadi bismillah geldik bakalım dehlize. Evet burası da Bunun için değil. Ama burası. bir su sistemi hocam. Kuyu gibi. Gidiyor mu? Geliyor mu? Burada mı ya? Ya gidiyor ya geliyor. Geliyor hocam muhtemelen. Dağıtım sistemi şöyle Temiz su mu acaba? kubbeli. İşte tabii şimdi kullanılmıyordur büyük ihtimalle. O zamanlar büyük ihtimal yağmur sularını biriktirdikleri kuyular hocam buralar. Belki bunların gittiği, belki tünellere devam ettiği kuyular da olabilir. Hani sular burada belki kuyulara aktardıkları yerlerde olabilir. Evet, Cuma Camii'nin altındaki bir su dehlizine artık diyelim ya da kuyusuna indik. Böyle bir görüntü. Evet, Yezid'in Arak sokaklarında hanımla beraber turluyoruz. Günaydın. Günaydın. Türkiye saatiyle 9.30 burayla 10'a geliyor. Evet, şöyle bir gidelim. Dolaşalım. Çeşitli sokaklar. Şu şekilde sokakları var. Ama her ne yer olursa olsun şeyler giriyor. Motosikletler giriyor. Çarşının içine giriyorlar. Kapalı çarşıya giriyorlar. Dar sokaklar. Çok güzel burası. Burası böyle Yezid'in tarihi bölgesi. Kerpiç evler. Kerpiç sokaklar daracık. Araba falan girmiyor. Bu şekilde. Bizim kızlar mı?
böyle bir meydana geldik. Şunlar ne acaba? Bunlar şu tahtadan yapılan şeyler Hazreti Hüseyin'i anma törenlerinde kullanılan işte Hazreti Hüseyin'in sandukasını temsil eden şeyler, ağaçlar diyeyim. Öyle mi? Tabii. Bunların üzerine işte yeşil bayraklarla, kırmızı bayraklarla Hazreti Hüseyin'in resimleriyle, isimleriyle süslüyorlar. Sonra taşıyorlar böyle. İçine altına yüzlerce kişi giriyor. Sana mı taşıyor? Tabii. Bu şeyleri altına girip omuzları kaldırarak bir nevi Hazreti Hüseyin'in sandukasını diyelim artık. Ne yazayım? Tabutunu Şey yazacağım. temsil eden bir tahtadan yapılmış bir alet diyelim artık. Evet. Yezdin ara sokaklarında Ay, çok beğendim. Bu çok güzel oldu. badgirler. Bunlar iklimlendirme sistemi olarak kullanılıyor. Klimanın işlevi görüyorlar. Rüzgar bir kuleden girip evin içine giriyor. Sonra serinleyerek diğer kuleden çıkıyor. Evin içindeki ısıyı ciddi oranda düşürüyor. Yezdin arka sokakları, kafeler, butik oteller, kafe havuzlar, çaylar. Evet, Nihat Hocam. Manzara var aslında. Şöyle bir Batgir manzarası görelim dedik Yezdi Tepe'den ama. Bakıyoruz, ön tarafa geçelim ya. İçeri. Sokaklar sakin. Evet, Nihat Hocam. Batgirler, kerpiç evler, Yezdi çöllerinde. Çöl ve hep renkler böyle çöl, toprak rengi böyle. Aynen, toprak Tarihi rengi. sokaklarında adımlıyoruz. Deniz çok sakin. Yezdi de fena değil, böyle gezilebilir bir yer. Belki hani İsfahan'daki kadar gösterişli meydanlar, Tabii ki şeyler yok yani. Orada şehirleşme, medeniyet sanki burada biraz da otantik çöl. Tabii tam Yaşam biraz daha tarzı. böyle yerel kalmış. Çöl iklimine uydurmuşlar mimariyi. Zerdüştlüğün en önemli ritüellerinden birisi cenazeleri. Cenazelerini böyle bu şekilde bulunan sessizlik kuleleri dedikleri kulelere getiriyorlar. İnsan bedenini kirli kabul ettikleri için ölü insanlara ailesi kesinlikle dokunamıyor. Onu sadece günahkar insanlar, toplum tarafından dışlanmış insanlar taşıyarak bu kulelere getiriyorlar. Bu kulelerin ortasına bırakılan cesetleri yaklaşık 3 gün boyunca akbabalar işte vücutlarını, derilerini, etlerini, gözlerini, beyinlerini falan yiyor. Sadece kemikler kalıyor. Kemikleri daha sonra bir mağaraya götürüp kurutup tutkal olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla kirli kabul ettikleri cesedi kesinlikle toprağa karıştırmıyorlar. 1960'lara kadar İran'da bu tür uygulamalar devam etmiş. Çok az olsa da Zerdüşt nüfusu var. Ancak o dönemden sonra yasaklanmış. Günümüzde de beton tabutlar yaparak o beton tabutun içerisine cesetlerini koyuyorlar. Yine Zerdüştler çok az, nüfusları çok az. Ne kadar bilmiyorum tam olarak ama cesetlerini toprağa karıştırmamaya devam ediyorlar. Şimdi şöyle bir Sessizlik Kulesi'nin iç kısmını görelim Zerdüştlerin. Evet, bu şekilde bir küçük bir kule. Büyük ihtimal cesetlerin bırakıldığı bir çukur. İşte akbabalar gelerek burada cesetleri yiyorlar. Kalan kemikleri de kurutarak zaman içinde tutkal olarak kullanmışlar. Evet, bunlar taze düşük döneminden kalan ne diyelim harabeler. Buna Farsça dehme ismini veriyorlar bu sessizlik kulelerine. Dehme ismi veriliyor. Buraya mı atıyorlar? Tabii buraya atıyorlar. Böyle cesetler akbabalar tarafından yeniliyor. Kulenin etrafında yine bir kule daha mevcut. Şurada küçük harabe bir evler var. 3 gün boyunca akrabaları buradaki odalarda bekliyorlar.
belli ritüeller yaparak cesedin akbabalar tarafından yenilmesini bekliyorlar. Ondan sonra yine toplum tarafından, dışlanmış insanlar tarafından cesedin parçaları dediğimiz gibi kurtularak, tutkal olarak kullanılmış. Etrafımızda İran'ın neredeyse tam ortasında sayılırız. İleride dağlar, etrafımızda çöller. Uzakta İran'ın küçük bir kasabası ya da şehri bulunmakta. İsim neydi? Hüseyin. Hüseyin. Arkadaşın ismi? Hamid. Hamit. Hamid. Hamit. Hamit'le Hüseyin'le biz Yez'de karşılaştık. Eyvallah. Hüseyin benim komşum. Maltepe'de yaşıyor. Ben Kartal'da yaşıyorum. Çok memnun Tabii oldum. biz de memnun olduk ama küçük bir açıklama yapayım. Hüseyin şu gördüğünüz bisikletiyle Nisan ayında arkadaşıyla beraber İstanbul'dan yola çıkmış. Karadeniz üzerinden mi gittiniz Gürcistan'a? Evet, tabii. Bütün Karadeniz, Gürcistan, oradan Ermenistan'a geçmişler. İran, İran'dan Yezde kadar gelmişler ve toplam şu ana kadar 6-7 ayda Evet. 7 ay. bisikletle 3000 kilometre yol yapmışlar ki Buradan Pakistan. daha Pakistan ve Hindistan'a devam edecekler. Eyvallah. Ya maşallah diyoruz yani gerçekten Çok sağ olun, müthiş bir teşekkür şey. Yani biz burada arabayla gider miyiz falan diye hayal kuruyorduk yani gidilir mi gelir mi diye. Eyvallah. Bisikletle maşallah tebrik ediyoruz tekrar. Kolay gelsin Teşekkür size. ederim. Çok kolay sağ olun, gelsin. Çok memnun oldum. Kolay Biz de gelsin. memnun olduk. Hüseyin. Siz misafirimiz olun bizim lütfen. Bizim Yo, buradan estağfurullah. şeye geçeceğiz. Kahve, inşallah. çay. Allah razı olsun. Burada da bir Yaz'ın kahvesi vardı. Eyvallah çok sağ olun. Türk kahvesine yani benziyor. Benziyor. Bizim grup arkadaşlar. Arkadaşlarımızla beraber geldik biz öğretmenleriz biz Kartal'da. Ha, ne Orada güzel. işte uçakla geldik minibüs kiraladık bir Azeri arkadaş. Beğendiniz mi Sen İran? şey biliyor musun? Kartal Sanayi yolun kenarında. Evet, evet. Orada büyük bir kule var. Anadolu pastel böyle. yukarıda. Soğanlı kule. Soğanlı E5'in kule. yanında. Bizim okul var orada. Mehmet Akif İmam Hatip Lisesi. Biz oradayız. Arkadaşlar öğretmen. Bekleriz İstanbul'a dönersen inşallah. Ben de emlakçıyım. Emlakçısın. Orada. İranlara emlak. İmlak satıcısı. İstanbul'da. İstanbul, Maltepe'de, Kartal'da, Atala. 7 ay emlak satamıyorsun. 7 ay ne yapıyorsun? 7 ay yok şu anda. Boş. Uzaktan çalışıyorum. Uzaktan çalışıyorsun. Yani Kolay gelsin. merhaba. Kolay gelsin. Oldu görüşürüz Arkadaşımız da arkadaşlar. İzmir'de. İzmir. Merhaba. Ya herkes burada. Ya şu Türkiye burada ya biz de geldik tek geldik zannediyorduk akşam Fark değil. Yok yok. O İranlı. İzmir'de yaşıyor. İzmir'de yaşıyor. Ya biz Türkler de gördük İranlı çok Türkler Maltepe'de de yaşıyor. İran, İranlı İzmir'de yaşıyor. İzmir'de yaşıyor maşallah. Vallahi. Hep beraber geziyoruz İran'ı. İran çok güzel, çok beğendik. İnsanı çok güzel. İsfahan'a gittiniz mi? Biz en son Yezd, Tahran, Kaşan, İsfahan, Şiraz, Kaşan çok Yezd, güzel. şimdi tekrar Tahran. İnşallah uçakla dönüş yapacağız. İyi Çok memnun akşamlar olduk size. tekrardan. Eyvallah. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Size kolay gelsin. Size de iyi geceler. Eyvallah, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay.